Merhaba oyun severler, yine bir Steam indirimleriyle karşınızdayım. 2021 yılının son ve en önemli indirimi olan Steam kış indirimlerinde alınabilecek bazı oyunları sizler için listeledim. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Zaten biraz geç kaldım videoyu hazırlamak için. Ondan dolayı direkt oyunlara başlayalım. Ama öncesinde kanala abone olarak ve videoyu beğenerek YouTube algoritmasına bizleri ezdirmezseniz pek bir makbule geçer. Disco Elysium. Kendisi akılda kalıcı hikayesiyle ve atmosferiyle çok başarılı bir şekilde kurgulanmış RPG oyunlarından biri olmayı başardı. Oyuna hangi dil desteği gelmesini isterseniz anketinde en çok oylanan dil Türkçe çıkmış olmasına rağmen bir türlü Türkçe dil desteği getirmemiş olmasından dolayı bayağı bir eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Ama çok şükür yakın zamanda resmi sayfalarından Türkçe dil desteğinin geleceğini duyurdular. Onun için şimdiden alın, kütüphanenizde dursun. 61 liradan 27 liraya indi. Bu fiyata alınabilir. Far Cry 3. Hala Ubisoft firmasına atom bombası atmıyorsak en önemli sebeplerinden biri de böyle bir oyun çıkarmış olmalıdır. Fazla konuşmaya gerek yok. Hala oynamayanlar için kendileri 89 liradan 13 liraya düştü. Son bir yıl içerisinde bundan daha fazla indirim almadığından bu fiyattan alınır. Far Lone Sales. Bu oyunu duymuş olma ihtimaliniz çok düşüktür. Kendileri bağımsız, kendine has bir oynanışı olan, kıyamet sonrası bir atmosferde geçen güzel bir oyun. Hareket eden lokomotif benzeri araç ile farklı hava koşullarında ilerleyip karşımıza çıkan bulmacaları çözerek ilerlediğimiz, hikayesiyle insanı etkileyen kısa ve özgün bir oyun. 25 liradan 6 liraya indi ki bu oyun için dip fiyattır. Fiyatını fazlasıyla hak ediyor. Pişman olmaz, üzülmezsiniz. Frostpunk. Benim çok fazla sevmediğim oyun türlerinden biri olan şehir kurma, hayatta kalma oyunudur. Uzun oynanış süresi olmasından dolayı bu türe hep mesafeli kaldım ama bu oyunun türünde çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu türü seviyorsanız bu oyunu kaçırmayın. Aynı zamanda oyunun ikincisi de gelecekmiş. Onun öncesinde oynamak iyi olur. 50 liradan 15 liraya düştü. Ama bu oyun Game Pass'te de mevcut, haberiniz olsun. Ayrıca biraz daha uygun almak isterseniz Game Bilet üzerinden de rahatlıkla alabilirsiniz. Görüyorsunuz, hizmette sınır yok. Grim Dawn. Hiç uzatmadan oyunu anlatmak gerekirse alternatif bir Diablo oyunu. Tabii ki Diablo kalitesinde değil ama tam bir fiyat performans oyunu olduğunu söyleyebilirim. Parasının hakkını sonuna kadar verir. İzometrik RPG açlığınızı bastırmak isterseniz Grim 39 liradan 8 liraya indi. Güzel fiyattır, dip fiyattır. Hades. Adamın asabını bozmayın oğlum. Şu oyunu oynayın artık. Her listeye almaktan bana gına geldi. Biliyorum hala oynamayan bazı arkadaşlar var. Evinizden aldırtmayın lan kendinizi. Ayrıca çıktığı dönemden bu yana aldığı en güzel indirimi aldı. Bu nasıl cümle lan? 40 liradan 26 liraya indi. Yine hatırlatalım, Game Pass'te de oyunumuz mevcut, haberiniz olsun. Katana Zero. Güzel bir aksiyon platform oyunu arıyorsanız, içinde hem oynanış olsun hem hikaye olsun diyorsanız ve hala duymamış veya duymuş olsanız da hala oynamadıysanız 25 liradan 15 liraya inmişken artık alın oynayın. Bu oyunlar kült olmaya gidiyor artık. Geride kalmayın. Made of Scare. Yok mu şöyle farklı bir korku oyunu diyenlere güzel bir alternatif korku oyunu sizlerle. Psikolojik, gotik ve İngiliz korku öğelerini güzel grafiklerle buluşturup hoş bir atmosferle harmanlamışlar. Klasik korku oyunlarında sadece bir şeyden kaçtığımız, koşmaktan başka bir şey yapamadığımız oyunların aksine bu oyunda kullanabildiğimiz silahlar da mevcut. 40 liradan 16 liraya iniyor. Korku oyunu arayanlar için iyi bir tercih olabilir. Metro Exodus. Güzel bir aksiyon, gerilim, hafif de açık dünya arayan arkadaşlar için Metro Exodus kaçırılmayacak bir oyun. Gerek hikayesi, gerek grafikleri, gerekse atmosferiyle çok başarılı olmuş bir seri. 187 liradan 62 liraya inmiş durumda. Hatta sizlere tavsiyem Metro serisini komple alın oynayın. 3 oyun ve bir de DLC paketinin olduğu bundle paketi 327 liradan 80 liraya düşmüş ki bence kaçırılmayacak bir fırsat. Ama derseniz ben sadece son oyunu alacağım, o zaman Steam'den değil de Epic'ten alın derim. Epic fiyatı 93 liradan 60 lira kuponla 33 liraya gelir ki harika bir fiyattır. Partisans 1941. Gerçek zamanlı taktiksel bir oyun arıyorsanız Partisans aradığınız oyun olabilir. İkinci Dünya dönemini ele alan, güzel de bir atmosfere sahip olan oyun 89 liradan 27 liraya düştü. Bu türü sevenler bakabilir. Phantom Doctrine. Bana sıra tabanlı taktiksel oyun lazım. Ayrıca 2. Dünya döneminden gına geldi, yok mu şöyle soğuk savaş dönemi derseniz evet.
O da var arkadaş. Bizde yok. Doktor'in sıra tabanlı oyunlar arasında işlemiş olduğu hikaye ile dikkatleri üzerine çekmeyi, 61 liradan 6 liraya inerek de ceplerimizi güldürmeyi başardı. 6 lira diyorum beyler. Bedavadan biraz pahalı. Ulan tavuk döner 11 lira olmuş lan. Pray for the Gods. Bağımsız oyunlar arasında dikkatimi çeken oyunlardan bir tanesi de Prey oldu diyebilirim. Özellikle Shadow of the Colossus'a benzeyen oynanışı ile bayağı bir albenisi var. Grafiklerinin yanında hiç de fena olmayan boss tasarımlarıyla dikkat çekici. Tek sıkıntısı 50 liradan 42 liraya inmiş ki biraz daha inebilirdi aslında. Onun için sanki biraz daha beklesek daha iyi olur gibi. Salt and Sanctuary. 2D platform oyunu olmakla beraber hem Souls-like olması hem de Metroidvania olması oyun oynarken acı çekmekten hoşlanan oyuncular için güzel bir alternatif. Sanatsal tasarımıyla göze hoş gelse de Souls-like olması biraz insanı tedirgin etmiyor değil. Henüz denemedim ama sanırım 7 liraya bu riski alabilirim. Kendileri 27 liradan 7 liraya indi. Shadow of Mordor. Daha önceki indirim listelerinde yine kendilerine yer verdiğim için şimdi detaylıca anlatmaya gerek yok. Güzel bir orta dünya oyunu arayanlar için alınabilecek fiyatta. 67 liradan 10 liraya indi. Almadan önce Game Pass'te de olduğunu hatırlatalım. Superliminal. Yine Game Pass'te de olsa güzel bir indirim aldığı için listeye aldığım başka bir oyun. 2020 yılında çıkmış olmasına rağmen adından bayağı bir söz ettirmeyi başardı. Nesneleri büyütüp küçülterek oynadığımız oyun hoş bir bulmaca oyunu. 32 liradan 16 liraya indi. Steam'den almak isteyenlere duyurulur. Tommy Klein Splinter Cell Blacklist. Ubisoft'un elinden çıkan nadir güzel oyunlardan bir tanesi de Blacklist. 2013 yılında çıkmış olmasına rağmen oynanış ve grafikleriyle beni kendine hayran bırakmayı başardı. Arkadaşlarınızla co-op olarak da oynayabileceğiniz oyunun tek bir sıkıntısı var, o da malum yapay zekası. Onu da göz ardı ederseniz 89 liradan 22 liraya inmişken alın oynayın derim. Tomb Raider. Tomb Raider işte. Hiç bilmezseniz bile Lara Croft ve her zamanki göğüsleri var. 35 liradan 5 liraya inen indirimi de var. Güzel oynanışı var. İsterseniz serinin diğer oyunlarında indirimde her zamanki gibi onlara da bakabilirsiniz. Warhammer Vermintide 2. Biraz da arkadaşlarla oynayabileceğiniz oyun söyle diyorsanız bu oyuna bakabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla girip beraber kafa göz dağıtıp rahatlayabileceğiniz bir oyun. 50 liradan 12 liraya kadar inmiş durumda. Bu fiyata co-op oynayabileceğiniz alternatif bir oyun. Gayet mantıklı geliyor. We Happy Few. 1960'lar İngiltere'sinin alternatif bir gelecek öngörüsü üzerine kurulmuş, uyuşturucuyla dolu şehirde geçen bir aksiyon macera oyunudur. Özellikle hikayesiyle dikkat çeken oyun 210 liradan 21 liraya inerek yuh dedirtti. Ayrıca oyunun Game Pass'te de olduğunu belirteyim. Game Pass üzerinden muhakkak deneyeceğim. Yazdım listeye. The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition. Alın oynayın. Düşünerek vakit kaybetmeyin. 15 liraya 100 saatten fazla vakit geçirebileceğiniz bir oyun ne kadar kötü olabilir? Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Bu haftalıkta videomuzun sonuna gelirken hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada sizleri Discord sunucumuza da bekliyorum. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.